Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, bugün sizlere 21. yüzyıl yani 2000 yılından sonra çıkmış en iyi filmler listesiyle geldim. Eskiden böyle liste videoları yayınlardım. Hatta ara ara bazen yine yapıyorum. Ama dedim ki kendi kendime ya dedim böyle videolar yayınlıyorum da. Yani bu filmlerin neden iyi olduğunu hiç anlatmıyorum. Bu listede onları da anlatacağım. Hem eğlenecek hem de bilgileneceksiniz. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Sıralamamız 20 film arasında en kötüden en iyiye şeklinde olacak. Ama tabii 20. sıradaki film kötü değil. Bu liste için 20. sırada. Bu filmde kıyamet çökmüş. Patlamalardan değil, doğumun bitmesinden olmuş. Ama bu sessizlik öyle ağır ki tek bir bebek ağlamasıyla yer yerinden oynuyor. 20. sırada Children of Men var. Hikayede yıl 2027. 18 yıldır hiç çocuk doğmuyor. Toplum çökmüş, devletler otoriteleşmiş, insanlar umutsuz, göçmenler dışlanıyor, şehirler çökmüş. Ana karakterimiz Theo da hamile bir göçmen kadını gizlice güvenli bölgeye ulaştırmakla görevlendiriliyor. Neden? Çünkü bu kadın insanlığın son umudu olabilir. Yönetmen abimiz de burada sinema dilini konuşturuyor. Arabaya saldırı sahnesi, doğum sahnesi, savaşın ortasında bebeği taşıdığı bina sahnesi. Arkadaşlar bu saydığım sahnelerin hepsi tek planda çekildi. Yani sadece aslında izlemiyorsun. Olayın tam ortasındasın. Film göçmen düşmanlığı, ırkçılık ve medya manipülasyonu gibi konulara saplantısız ama sert dokunuyor. Sistemin içindeki çürümüşlük böyle distopya gibi değil. Size tanıdık geliyor. O yüzden film aslında gelecekten değil de bugünden bahsediyor gibi. Gerçi 2027'ye de baktığın zaman hiçbir şey kalmadı. Filmin renk paleti mekanlara, kıyafetlere, karakterlere bile yansıyor. Mat, gri, böyle solgun. Tabi bu da ne yapıyor? Hikayeye ağırlık katıyor. Peki Children of Men neden bu listede? Çünkü hem sinematografik olarak ustalık eseri hem de duygusal olarak içini sıkan bir gerçekçilik barındırıyor. Distopyayı öyle efektle falan değil, İnsan yüzüyle anlatıyor. Efektle anlatmak kolay. Ve umut denen şeyin ne kadar kırılgan olduğunu size hissettiriyor. Children of Men filmi sana böyle vura vura mesaj vermiyor. Bak diyor, artık çocuk doğmuyor. Ne hissettin? Ve işte bu his de seni dolayısıyla filmi izlerken 2 saat boyunca bırakmıyor. Çünkü bir bebek ağlamasının bile devrim sayıldığı Children of Men dünyasında bu film sana hala geç değil demeye çalışıyor. Yani evet, bu bir distopya filmi ama umut denen şeyin en karanlıkta bile bir kıpırtı olduğunu sana hatırlatıyor. Devam. Bu film birini sevmenin ille de böyle öperek değil, onun hayatını biraz daha güzel yaparak da mümkün olduğunu anlatıyor. Renkli gibi duruyor ama içi oldukça derin. Ve en güzeli ne biliyor musun? İzleyince iyileşiyorsun. Evet, 19 numarada Emily var. Emily denilen karakterimiz çocukluğunda çok izole büyümüş. Hayal dünyası zengin ama gerçek ilişkilerden uzak. Yetişkinliğinde de bir gün bir yerde bulduğu bir kutuyla birini mutlu ediyor. Sonra da hayatını başkalarını mutlu etmeye adamaya karar veriyor. Ama bu arada da kendi yalnızlığını, aşkı ve başkalarına bağ kurmayı öğreniyor. Filmde kendi hayatına dokunmayan biri başkalarının hayatına dokunmaya çalışıyor. Ve işte izleyici olarak biz de buna hayran kalıyoruz. Filmin renk paleti izleyenler bilir Fransız pastası gibi. Kamera açıları ise karakterle çok uyumlu. Oyuncak gibi. Ama en güzeli ise her sahnenin gerçekten böyle tablo gibi olması. Yönetmen abimiz gerçek Paris'i değil de düşlerdeki Paris'i resmetmiş. Yani normalde Paris'i herkes böyle bir şekilde hayal eder böyle güzel güzel kafasında ama Paris'e gidince Paris gerçekten hiç öyle bir yer değildir. Yani leş gibidir yani. Amelia filminde herkes böyle sanki bir çocuk masal kitabından çıkmış gibi. Ama yetişkin sorunlar yaşıyorlar. Filmde bu çelişkiyi öyle güzel anlatıyor ki hem üzülüyorsun hem eğleniyorsun. Bu film demiyor ki sana hayat mükemmel. Ama diyor ki istersen sen birilerini gülümsetebilirsin. Peki neden bu listede? Çünkü sinema sadece büyük hikayeleri değil, küçük anları da anlatır. Emilia filmi hayata başka bir yerden de bakılabileceğini gösteriyor. Basit gibi görünüyor ama altı çok dolu. Yalnızlık, umut, empati, değişim. Emilia birçok film gibi seni böyle tokatlamıyor. Sana sarılıyor. Yalnızsan da, aşıksan da, birini özlüyorsan da çalışıyor bu film. Renkler gözünü doyuruyor, müzik ruhunu okşuyor. Ve en güzeli de bence bu filmi izledikten sonra dışarı çıkıp birine iyilik yapmak istiyorsun. Yani bu hissi her film vermez. Bu yüzden Emilia benim için 21. yüzyılın en özel filmlerinden biridir.
Bu film bittiğinde birkaç dakika öylece kalıyorsun. Ne duygunu toparlayabiliyorsun ne de düşünceni. Çünkü hikayede bir annenin geçmişi iki kardeşin geleceğini öyle bir kırıyor ki film değil bir lanetin çözümü gibi işliyor. Incendies. Bak, Kanada'da yaşayan bir ikiz kardeş var. Annelerinin ölümünden sonra da bir vasiyet mektubu alıyorlar. Mektupta da şu yazıyor: babanız yaşıyor ve bir erkek kardeşiniz daha var. Bulun. Bu arayışta işte onları Orta Doğu'da savaşta parçalanmış bir yere götürüyor. Ve burada da hem kendi annelerini hem kendilerini hem de büyük trajediyi keşfediyorlar. Sıradan bir film gibi falan mı geldi? Anlatıyorum. Bu filmde ülkenin adı asla verilmez. Gittikleri ülke. Dinsel çatışmalar, etnik ayrımcılık, çocuk askerler, tüm bunların tek bir karakterin hayatında toplandığını düşün. Ve film sana şunu gösteriyor: savaş sadece bombalarla değil, sessizlikle, utançla, susarak da anlatılır. Senaryoya gelecek olursam film lineer ilerlemiyor. Yani düz bir akış yok. Günümüz, geçmiş sürekli iç içe geçiyor. Ve her sahnede bir öncekine gizli cevap gibi. Ve final sahnesi zaten böyle sessizce yıkıp geçiyor yani. Yani filmi izlemediyseniz, yani gerçeği öğrendiğinizde sadece karakter değil, siz de biraz parçalanıyorsunuz. Bu filmin benim için en güzel özelliği bağırmaması. Ama senin içine sürekli şu fısıltıyı işliyor: bir şey oldu bak, fark ettin değil mi diyor. Peki Incendies neden bu listede? Çünkü çok az film savaşı bireyin üzerinden bu kadar etkileyici bir şekilde anlatabilir. Filmde sadece bir trajedi anlatılmıyor. Birinin geçmişi başka birinin geleceğini nasıl karartır sorusunu da soruyor. Devam. Bu filmde sihir yok. İllüzyon var. Ama en büyüleyici kısmı büyünün değil, onu yapmaya çalışan insanların ne kadar karardığını görmek. The Prestige başarı için neleri göze alırsın sorusunu öyle bir soruyor ki. Yani film bitince insan kendi hırslarına bile böyle göz ucuyla bir bakıyor. Film başta dost olan iki sihirbaz abimizin bir kaza sonrası takıntılı rakiplere dönüşmesini anlatıyor. Fakat film aslında sihirbazlık değil. Takıntı, ego, fedakarlık ve saplantı üzerine psikolojik bir savaş. İki karakterin de sırları var ama o sırların bedeli sadece kariyer değil. Aile, sevgi, insanlık, hepsi. Sihir yapmak için ne feda ettin? İşte film bu sorunun cevabını verirken elini kana buluyor. Film tabii ki her Nolan filminde olduğu gibi defter içinde defter okutarak ilerliyor. Ama bu sefer şaşırtmak için yapmıyor bunu. Her detayın anlamı sonradan geliyor. Film seni kandırmıyor. Sadece sen gerçeği görmek yerine gösteriye odaklanıyorsun. Peki The Prestige neden bu listede? Çünkü hırs, ego, takıntı temalarını bu kadar estetik ve bu kadar dramatik anlatabilen çok az film var. Finalini zaten izleyen kimse bence unutmamıştır. Oyunculuklara hiç girmiyorum ama en önemlisi bence bazı numaralar sadece sahnede değil, hayatın içinde de yapılıyormuş. Diyalog az, gürültü bol ama hiçbir sahne boş değil. Her patlama bir şey söylüyor. Her çöl sahnesi düzenin ne kadar çürüdüğünü yüzüne bağırıyor. 16 numarada 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olan benim için Mad Max Fury Road var. Dünya çökmüş, su yok, kaynak yok, insanlık yok. Immortan Joe diye faşist bir lider kadınları doğurgan bir köle gibi kullanıyor. Furiosa ablamız da biliyorsunuz bu kadınları alıp kaçıyor. Max abimiz de bu kaosun ortasında bunlara takılıp gidiyor. Ve 2 saatlik aksiyon olan bu film aslında dev bir isyan hikayesidir. Bakın canlar, tüm film neredeyse gerçek efektlerle çekildi. Patlamalar, araçlar, dublörler %80'i gerçek. Yani George Miller abi, yani filmin yönetmeni 70 yaşında yaptı bu manyaklığı. Şimdi etrafımızdaki aynı yaştaki insanları bir hayal edelim. Ne yapıyorlar? Değil mi? Film için 3000'den fazla storyboard çizildi. Yani bir normal bir film için fazla. Dikkat edin, aksiyon sahneleri sadece vurkaç değil. Patlama var ama kaos değil. Sanki yani savaş sahnesi değil de böyle punk konseri izliyor gibisin ki öyle sahneler de vardı zaten. Max filmde teknik olarak ana karakteri gibi dursa da asıl hikaye, asıl olay Furiosa'da. Film aslında bir kadının fiziksel ve ideolojik olarak direnişini anlatıyor. Ve bunu hiçbir zaman kadın olduğu için de yapmıyor. İnsan olduğu için yapıyor. Peki neden bu listede? Çünkü bu kadar aksiyonun içinde bu kadar temiz bir anlatı kurmak nadirdir arkadaşlar. Film sadece hızlı değil, anlamlı. Kadrajlar simetrik, sesler kurgusal, karakterler ikonik ve en önemlisi bence sinemada hala özgün yeni bir şeyler yapılabilir dedirtiyor.
Devam. Bu filmde ne devasa olaylar oluyor ne savaşlar var. Ama bir adamın ekranın içindeki sesle kurduğu ilişki seni kendi ilişkilerini sorgulamaya yönlendiriyor. 15 numarada yer alan Her sadece bir aşk filmi değil. Çağın insanına tutulmuş sessiz bir ayna. Filmde biliyorsun yani hikayesini anlatmama gerek yok. Herkes bir ekranla konuşuyor. Yani insanlar yüz yüze sohbet etmeyi falan bırakmış. Ama asıl mesele şu. Gerçek bir insana bağlanmak mı zor? Yoksa seni senin kadar iyi anlayan bir yapaya mı? Film yapay zekayı kötü bir gelecek olarak değil, duygusal bir kaçış noktası olarak sunuyor. Ya aslında hepimiz birilerine yazıyoruz. Ama kimse kimseyi dinlemiyor. Hikaye uzak gelecekte geçiyor. Ama öyle uçan arabalar falan yok. Her şey minimal, sade ama duygusal olarak yoğun. Bence gelecek dediğin şey zaten böyle olmalı. Sessiz, temiz, yalnız. Peki Her neden bu listede? Çünkü insan ve teknoloji ilişkisini bu kadar içten, bu kadar şiirsel anlatan 21. yüzyılda başka film yok. Aşkı yeniden tanımlıyor. Ve şunu diyor. Aşk fiziksel değil, hissedilen bir şeydir. Ve hissedilen şey gerçektir. Yani Her aynı anda hem distopya hem aşk hikayesi. Bu filmde de tanklar yok, dev savaş sahneleri yok. Ama bir adamın gözünden savaşı öyle bir izliyorsun ki o gözler bir daha çıkmıyor aklından. Evet 14 numarada piyanist var. Ya biliyorsunuz zaten film gerçek bir hikaye. Yahudi bir piyanist var. Hayatta kalmasının tek yolu da saklanmak, susmak ve bazen hiç hareket bile etmemek. Adrien Brody bu film için fiziksel olarak zayıfladı. Piyanoyu aylarca çalıştı. Ailesiyle görüşmedi. Ve ama Oscar'ı kazandığında dediği tek bir şey vardı. Bu film için ben sadece bir aktör değilim. Yaşayan bir tanığım. Filmin yönetmeni Roman Polanski zaten biliyorsunuz zamanında bu Holocaust'tan sağ kurtulan bir adam. Bu yüzden hikaye zaten böyle sahne sahne değil de böyle anı anı işlenmiş. Gereksiz dram yok, müzik çalmıyor. Yani film aslında ağlamanı istemiyor senden. Görmeni istiyor. Film boyunca çatışmadan ziyade sessizlik de çok vurucu. Bazen sadece nefes alıyor karakter. Bazen sadece uzaktan geçen bir tank sesiyle ne olacağı belli oluyor mesela. Bu yapı da izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor. Ama aynı zamanda karakterle birlikte yalnızlaştırıyor. Peki piyanist neden bu listede? Çünkü savaş sadece bombalarla anlatılmaz. Bazen bir kız kardeşin geçmişinde, bazen bir evin duvarında, bazen piyanonun tozunda, bazen de bir piyanistin gözündedir. Piyanist söylediğim gibi büyük bir anlatı peşinde değil. Küçük bir adamın büyük bir yıkımda bile insan kalabilme çabasını anlatıyor. Bu sade ve güçlü duruşuyla da benim için 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biridir. Devam. Bu film masal gibi başlıyor ama 10. dakikada anlıyorsun ki bu masalın bir prensi yok. Bu hikayede canavarlar gerçek ama insanlar daha korkunç. Film hem büyülü hem acı, hem şiirsel hem politik. 13. sırada Pan'ın Labirenti var. Hikayemizde İspanya'da 1944 Franco rejimi var. Savaş sonrası baskı, şiddet ve otorite her yeri sarmış. Küçük başrol ablamız Ofelia da annesiyle birlikte ordu kampına gelir. Ofelia'nın üvey babası da faşist bir komutandır. Ama ablamızın iç dünyası başka. Şimdi abi filmin hikayesini niye anlatıyorsun demeyin, dinleyin. Gizli bir yeraltı labirenti, mistik yaratıklar, görevler. Film boyunca şu soruyla baş başa kalıyorsun. Ofelia gerçekten bunları mı yaşıyor? Yoksa yaşadığı dehşetten kaçmak için hayal mi kuruyor? Masal bu filmde bir kaçış değil, bir baş etme yöntemi. O meşhur böyle elinde gözü olan bir yaratık var, filmi izleyenler bilir. Korkunçtur mesela ama muhteşem tasarlanmıştır. Filmde mesela o kadar canavar falan var ama asıl korku Kaptan Videl'dir. Yani Ofelia'nın üvey babası. Yani film diyor ki sana, insanları yok eden şey canavarlar değil, üniforma giymiş insanlar. Ofelia mesela filmde canavarlarla baş edebiliyor ama üvey babasıyla edemiyor. Çünkü canavarlar ne yapıyor filmde? Kurallara bağlı kalıyor. Ama insanlar değil. Bak filmi izleyenler izlemeyenler, filmi izlerken dikkat edin. Filmdeki her fantastik görev Ofelia'nın yaşadığı travmatik gerçekliğe bir cevap. Emirlere karşı gelmek, fedakarlık yapmak, masumiyeti korumak. Filmde fantastik olan hiçbir şey görsellik için değil sadece. Hepsi sembolik. Yani Pan'ın Labirenti neden bu listede derseniz, bu anlattıklarımı sinemada böyle bir dengeye oturtmak zordur. Bir yandan görsel şölen sunacaksın, bir yandan tarihsel ağırlık taşıyacaksın. Politik mesaj vereceksin ama slogan atmayacaksın. Filmde masal olacak ama çocukta kandırmayacaksın. Kısacası Pan'ın Labirenti
21. yüzyılda sinema sanatını masalla buluşturan en etkileyici filmler arasında zirvededir. Devam. Matrix'i hepiniz biliyorsunuz. Ama serinin bu filmi ilk Matrix'te mavi hapı yutup gerçeği gördüğümüz evreni daha da değiştiriyor. Çünkü serinin bu filmi şunu soruyor: seçim gerçekten sana mı ait, yoksa seçtiğin şey bile bir planın parçası mı? Reloaded'da olay Matrix'ten çıkalımdan ziyade Matrix'in içindeyken bile gerçekten özgür müsün? Neo artık sadece bir kurtarıcı değil, sistemin de bir parçası olduğunu anlıyor. Ve mimar karakteri film tarihinin en kafa karıştırıcı ve en sert uyarılarından birini yapıyor. Sen seçilmiş kişisin çünkü sistem böyle olmasını istedi. Yani özgür olduğunu sanarken bile aslında senaryo oynuyorsun. Otoban sahnesi hala sinema tarihindeki en iyi kurgulanmış sekanslardan biridir. Gerçek otoban kuruluyor, araçlar yerleştiriliyor. Sahne baştan sona praktik efektle çekiliyor arkadaşlar. Reloaded ilk filmdeki gerçek nedir sorusunun üstüne özgürlük nedir'i koyuyor. Seçilmiş kişi bile kontrol altında olabilir diyor. Ve Neo'nun aşkıyla dikkat edin, sistemin zorunlu döngüsü çatışıyor. Yani Reloaded neden bu listede dersen, çünkü benim için bu sadece bir devam filmi değil. İlk filmin yarattığı felsefi temelin üstüne kendi evrenini kuran cesur bir film. Aksiyonla felsefeyi karıştırıyor ama hiçbirini zayıflatmıyor. Devam. Bu film Batman filmi değil sadece. Bu anarşi, düzen, ahlak ve deliliğin aynı odada poker oynadığı bir film. Çizgi romanın ötesine geçen ilk süper kahraman işi. 11 numarada The Dark Knight var. Filmde dikkat edin, Batman bir süper kahraman değil. O bir insan. Karşısındaki Joker ise sadece kötü bir adam değil. O hiçbir şeye inanmayan biri. Yani bu filmde aslında çatışma iyi ve kötü arasında değil. Kontrol, kaos. Ahlak, ahlak dışı. Kural ve özgürlükçülük arasında. Yani hepiniz bu filmi izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Peki dikkat ettiniz mi? Film asla kahraman kazandı demiyor. Kim daha az kaybetti diyor. Heath Ledger'ın zaten Joker karakteri sinema tarihine kazındı. Ne paranın peşinde karakter ne de gücün. Amacı sadece kaos yaratmak. Ve bunu öyle teatral değil, içten gelen bir rahatsızlık gibi oynuyor. Joker karakteri filmde korkutucu olduğu için değil, anlam verilemediği için tehlikeli. Bir planı yok ama her şeyi kontrol ediyor gibi. İşte asıl korku da burada zaten. Ve Nolan, kral, Gotham'ı bir süper kahraman şehri gibi değil de New York'un suç dolu bir versiyonu gibi çekmiş. Patlamalar, araba kovalamacaları, dövüşler hepsi de gerçek mekanda. CGI yerine bu filmde de praktik efektle yapılmış. Zaten IMAX kameralarla çekilen sahneler de cabası tabi. Senaryoya baktığımız zaman Joker sürekli seni bir ikileme sokuyor. Bir kişiyi mi kurtarırsın, 1000 kişiyi mi kurtarırsın? Adalet mi istersin, huzur mu? Filmde karakterler sürekli olarak ahlaki bir teste tutuluyor. Ve en izlenesi olan şey de kimse bu testten öyle tertemiz çıkamıyor. Peki neden bu listede canlar? Çünkü bu film süper kahraman sinemasını ciddiye alınabilir hale getirmiştir. Sadece çizgi roman uyarlaması değil. Suç, felsefe ve insan doğası üzerine bir filmdir Dark Knight. Ve Joker karakteriyle de sinema dünyasının kötü adam tanımını yeniden yazmıştır. Hiç dikkat ettiniz mi The Dark Knight'ı izlerken? Hiç böyle hadi gelsin de Batman kurtarsın diyemiyorsun. Çünkü Batman bile emin değil kurtarıp kurtaramayacağından. Joker desen zaten psikopat değil ki. Felsefi bir virüs gibi. Film bittiğinde de iyiler kazanıyor mu tartışılır. Devam. Bu sadece bir animasyon değil. İnsanlığın geleceğine tutulmuş çizgi film görünümlü kapkara bir ayna. Ve bu aynayı tutan da bir çöp toplayıcı robot olan ve listenin de 10 numarasında yer alan Wall-E'dir. Bu filmin biliyorsunuz ilk 40 dakikası falan böyle neredeyse diyalogsuzdur. Ama o kadar iyi planlanmış ki robotun bir bakışından ne hissettiğini anlıyorsun. Gözleri sabit ama anlamlı. Mimik yok ama duygu var. Bu Pixar'ın çocuklar da anlar, büyükler de hisseder formülünün zirvesidir. Hikayede izleyenler bilir, insanlar artık yürüyemiyor. Çünkü yıllardır sadece ekranlara bakıp oturdukları koltuklardan kalkmamışlar. Yani her şey otomatik ve her şey hazır. Ama hiçbir şeyin anlamı kalmamış. Bu aslında çocuklara değil yetişkinlere tokat gibi bir eleştiri. Yani Wall-E neden bu listede? Çünkü bir animasyonun bu kadar derin, bu kadar eleştirel, bu kadar duygusal olması beklenen bir şey değil. Ve bize bence insanlığı bir robotun gözünden izletip sonunda da dönüp
kendimize baktırmıştır. Wall-E deyince böyle kulağa çocuk filmi gibi geliyor ama böyle izleyince lan biz ne hale gelmişiz diyorsun. Çöpün içinden aşk çıkaran, sessizlikle dünyayı anlatan bir film varsa o da budur. Devam. Bu filmi izlerken aman ben uyuşturucu kullanmıyorum ki zaten demek yetmiyor. Çünkü bağımlılık burada sadece bir madde değil. Takıntı, arzu, yani kurtulamadığın her şey. Ve film bunu öyle bir anlatıyor ki izledikten sonra öyle birkaç dakika değil günlerce seninle kalıyor. Hatta belki yıllarca. Evet, 9 numara Requiem for a Dream. Şimdi filmde bir anne, biliyorsunuzdur izleyenleriniz ama çok kısa söyleyeceğim. Televizyona çıkma takıntısıyla zayıflama haplarına bağımlı oluyor. Oğlu, sevgilisi ve arkadaşı da eroin bağımlılığıyla çöküyor. Ama film uyuşturucu kötüdür demiyor. Diyor ki sen neye tutunuyorsan eninde sonunda o seni mahveder. Filmde yönetmen abimiz hiper hızlı montajlarla, split screen yani bölünmüş ekranlarla, sürekli tekrar eden görsellerle adeta seni o boyuta sokuyor. Yani aynı hareket izleyenler bilir 10 defa falan tekrarlanıyor. Göz büyüyor, damara enjekte ediliyor, hap yutuluyor ve bu tekrar ilginçtir. İzleyiciye yetmedi bir daha hissi veriyor. Yani filmi izlerken farkında olmadan sen de bir şeye bağımlı olmuş gibi hissediyorsun. Ya müziği peki? Ya keşke telif atmasalar da koyabilsem. Acık. Belki de gerçekten sinema tarihinin en unutulmaz film müziklerinden biridir. Yavaş yavaş yükselir, tedirginlik yaratır ve direkt çöküşe geçirir. Bu müziği bir kez dinledin mi zaten filmi izlemiş gibi oluyorsun. Filmde tempo çok yüksektir ama konfor sıfırdır. Çünkü bu filmin anlatımı seni rahat ettirmiyor. Ya sürekli bir şey olacakmış gibi. Ve sonunda hepsi birden patlıyor. Birinin kolu kesiliyor, diğeri fuhuşa sürükleniyor. Anne karakter psikiyatriye yatırılıyor. Yani bu film neden listede dersen? Çünkü bağımlılıkla ilgili değil bu film. Kontrolü kaybetmek, kendine bile yalan söylemek, kurtulmak isteyip daha çok batmak. Sinemada sadece gözle değil, sinir sistemiyle de izlenen ender filmlerden biridir. Devam. Bakın bu film öyle bir film ki finali sadece tokat gibi çarpmaz. Seni tokatlar sonra böyle kameraya bakıp daha bitmedi ki der. Estetik, sert ve duygusal olarak sapkın. Evet, filmi böyle özetleyebilirim. Ve bunların hepsi 8 numarada yer alan Oldboy filminde tamamen yer alıyor. Hikayede sıradan bir adam hiçbir sebep gösterilmeden 15 yıl boyunca bir odada hapsediliyor. Sonra da bir anda serbest bırakılıyor. Ama bu özgürlük değil. Daha büyük bir planın parçası. Oldboy onun hem kim tarafından hapsedildiğini çözmeye çalışmasını anlatır. Ama asıl mesele intikam seni özgürleştirir mi yoksa daha çok mu esir eder? Gördüğün gibi film aslında klasik bir intikam hikayesi gibi başlıyor. Ama finali tüm algını ters düz ediyor. Düşman bildiğin kişi bir anda haklı biri gibi görünmeye başlıyor. Hikaye izleyiciyi neye üzülmesi, neye öfkelenmesi konusunda bilinçli olarak allak bullak ediyor. Yani izlerken haklıyı arıyorsun ama sonra kendinden şüphe etmeye başlıyorsun. İzleyenler bilir, filmde ikonik bir sahne var. Hani bu koridorda tek plan geçen çekiçle dövüş sahnesi. Bu sahne hem fiziksel olarak gerçekçi hem de duygusal olarak yıpratıcıdır. Şiddet gösteriliyor ama yüceltilmiyor. Zaten dikkat edin, film boyunca şiddetin bedeli de her zaman yüksek. Yani çekici tutan kadar izleyici olarak sen de yoruluyorsun. Peki Oldboy neden bu listede? Kurgusu, temposu, duygusal dalgalanmalarıyla sadece filmi izlemiyorsun. Film seni içine alıyor. Oldboy oha film ne güzelmiş demelik bir film değil. Film bitince lan ben ne izledim az önce dedirten bir film. İntikam filmi gibi başlıyor. İnsanın kendisiyle savaşı gibi bitiyor. Ve sen haklı kimdi diye falan hiçbir şey çözemeden öyle ortada kalıyorsun. Yani çekiçle dövüş var filmde ama asıl kavga karakterin içinde. Devam. Bu film seni alıp unutmak istiyorum diyen bir adamın beyninin içine sokuyor. Ama olay sadece aşk değil. Hafızanın, pişmanlığın ve insanın kendini tekrar etme halinin içinden geçmek. Evet, o meşhur film 7. sırada. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Filmde bir şirket insanların eski sevgililerine dair tüm anılarını hafızadan silen bir teknoloji sunuyor. Film düz bir kronolojiyle gitmiyor. Bakın, normalde birçok film ne olduğu anlatır. Ama bu film sana ne hissettiğini anlatıyor. Komedi ustası Jim Carrey abimiz burada sessiz, içe kapanık, duygusal bir adam olarak zaten döktürmüş. Kate Winslet ise enerjik, patavatsız ama kırılgan bir karakter. Bu ikisi arasındaki uyumsuz uyum işte aşkı daha gerçek yapıyor.
Bu kadar farklı iki insanın nasıl aşık olup neden ayrılamadığını çok sade ama vurucu bir şekilde gösteriyor. Hollywood filmlerinde aşk genelde böyle fazla pürüzsüz, fazla ideal anlatılır. Yani işte göz göze geldiler, birbirlerine aşık oldular, birkaç engel, mutlu son. Herkes güzeldir, herkes karizmatiktir. Yani herkes tam zamanında sever birbirini. Ama bu filmde öyle bir aşk yok. Kavgalarla, pişmanlıklarla, bu sefer olmayacak galiba düşünceleriyle dolu. Ama yine de bırakamıyorlar. Filmde geçişler o kadar yumuşak ki bir sahnede mesela kar yağarken diğerinde günlük güneşlik bir yere geçiyorsun ama hiç fark etmiyorsun bile. Mekanlar resmen karakterin hafızasında eritilip yeniden kuruluyor. Ya kamera sabit durmuyor. Karakterle birlikte resmen hatıraların içinde geziyor. Yani film aslında seni bir beynin içinde gezdiriyor. Peki neden bu listede? Hafızadan silmek gibi bilim kurgu bir fikri alıp duygusal bir başyapıta çevirmek herkesin aklına gelmeyeceği gibi her yiğidin harcı da değildir. Ve finalde sana tek bir şeyi hissettiriyor film. Bazı insanlar silinmez. Eternal Sunshine of the Spotless Mind öyle bir film ki ayrıldıktan sonra eski sevgilinin storiesine bakarken ki o an var ya. İşte o hissi 1 saat 50 dakikada yaşatıyor. Unutmak kolay değil sonuçta. Çünkü bazen hatırlamak istemediğin şeyler seni sen yapan şeylerdir. Devam. Bu filmde ne müzik var, ne bağırış, ne de bir kahramanlık. Ama koltuğa yapıştırıyor mu? Evet. Çünkü gerçek hayattaki tehlike gibi. Sessiz, anlamsız ve kaçınılmaz. 6 numarada No Country for Old Men var. Filmde biliyorsunuz hiç müzik kullanılmıyor. Sıfır soundtrack. Coen kardeşler demiş ki, kardeşim gerçek hayatta biri peşine düştüğünde arkada müzik çalmaz. Bu yüzden her sahne nefes alma sesiyle bile geriyor. İzleyenler bilir, Javier Bardem'in oynadığı karakter sinema dünyasının en iyi kötü karakterlerinden biridir. Filmdeki anlatı sürekli seni ters köşeye yatırıyor. Mesela baş karakter bir abimiz var. Filmin son yarım saati hiç gösterilmeden ölüyor. Finalde öyle büyük hesaplaşma falan yok. Sadece öyle biri koltuğa oturuyor, geçmişini anlatıyor. Hollywood aksiyonu bekliyorsun ama film sana hayat gibi cevap veriyor. Hiçbir şey tam kapanmaz. Peki neden bu listede? Çünkü sinemada gerilimi yaratmak için artık çığlık atmaya ve müzik basmaya gerek olmadığını gösteriyor. Film şiddeti yücelten değil, şiddetin anlamsızlığını sindiren bir anlatı sunuyor. Karakter değil, ruh hali izletiyor. Yani No Country for Old Men öyle bir film ki sahnede silah yokken bile tedirginsin. Ne klasik kötü var ne klasik iyi. Sonunda hesap falan kapanmıyor dediğim gibi. Hatta tam tersi ne oldu lan şimdi diyorsun. Çünkü film aksiyon değil. Hayatın karanlık yanlarıyla yüzleşme anı. Ya. Devam. Bazı filmler alır seni bir hikayeye sokar ama bu film seni komple bir yapının içine sokuyor. Evet. Inception. Rüya içinde rüya, katman içinde katman. Ama bu filmde olay sadece karmaşa değil. Olay her şeyi anlamana rağmen sonunda soru işaretiyle kalıyor olman. Nolan bu filmde olay örgüsünü mühendislik gibi kurmuş. 4 ayrı zaman katmanında geçen aksiyonları aynı anda kurguluyor ve anlaşılır kılıyor. 3 saniyelik sahnede 1 saatlik teknik plan yatıyor. Nolan bu filmde senaryoyu öyle bir kuruyor ki aynı anda 4 farklı yerde 4 farklı zaman akışı var. Biri rüya, biri rüyanın rüyası. Biri karıncayla yarışıyor, biri ışık hızında gidiyor. Ama işin garibi şu işte. Veya güzelliği. Hepsini aynı anda anlatıyor ve biz izleyici olarak neyin nerede geçtiğini karıştırmıyoruz. Çünkü Nolan her sahneyi matematik gibi kuruyor. Kimin nereye girdiğini, o sırada hangi katmanda ne olduğunu öyle net kurmuş ki kafa karışıklığı değil heyecan yaşıyorsun. Mesela yerçekimsiz dövüş sahnesi oluyor ama o sahne bir üst katmandaki minibüsün düşmesiyle oluyor. Zaman yukarıda yavaş, aşağıda süper hızlı. Ama sen izlerken ne oluyor lan demiyorsun tabii. Ağzımız açık izledik, yalan mı? Biliyorsun katlanan şehir manzarası, yerçekimsiz koridor dövüşü. Bu sahnelerin büyük bir kısmı gerçek sette. Praktik efektle çekildi. CGI tabii ki var ama temeli sağlam. Gerçek mekanla birleşince tabii haliyle daha etkileyici oluyor. Yani efekt var diye değil, iyi kullanıldığı için etkiliyor. Yani sonuç olarak neden bu listede Inception derseniz, çünkü film karmaşık olaylar zinciri değil. Düşünülmüş, planlanmış, hissedilmiş bir yapı. Zihinsel zorluk sunarken hiç sıkmıyor. Sana resmen sinema diliyle rüya ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi diyor. Devam. Cinayet çözmeye çalışıyorlar ama aslında sadece kaybolan kurbanlar değil. Umut, akıl, adalet hepsi sırayla gidiyor. Filmin sonunda katil bile seni umursamıyor. Ve işte o an film gerçek hayata dönüşüyor. Evet, Bong Joon-ho. Kim bu? Herkes bilir.
Parasite'in yönetmeni. Yani adam diyor ki kral diyor biz Parasite'i çekmeden de iyi işler yaptık ha önceden diyor. İşte o filmde Memories of Murder. 4. sırada. Film Güney Kore'nin 1989 ile 1991 yılları arasında yaşadığı gerçek bir seri cinayet vakasına dayanıyor. Bu dava gerçekte de yıllarca çözülememiş. Ve sıkı dur. Film 2003'te vizyona giriyor ve katil filmden 17 yıl sonra 2019'da DNA testiyle yakalanıyor. Ama film tabii ki bütün bunları sen bilmesen bile allak bullak edebiliyor seni. Çünkü mesele katili bulmak değil, bulamamayı anlamak. Yönetmen abimiz Bong Joon-ho'nun yönetmen abimizin gerçekten film boyunca geçişlerine hasta olacaksınız. Geçişleri derken sahne geçişlerinden bahsetmiyorum yani. Aynı sahnede gülerken bir anda dramatik bir ana bağlanabiliyorsunuz. Lan ne oldu şimdi diyorsun. Ama bunu hiç yadırgamıyorsun yani. Bu olabilen bir şey gibi duruyor. Peki neden bu listede? Çünkü bu film sinemada suç türünü baştan tanımladı. Polisiye dediğimiz şeyin aslında ne kadar çaresiz bir çırpınış olabileceğini gösterdi. Aynı sahnede hem kara mizah, hem dram, hem de gerilim yapabilmek sinema sanatıdır arkadaşlar. Ve bu film bunu başardı. Memories of Murder öyle bir film ki sonunda katil kim demiyorsun. Evet. Biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz diyorsun. Polisiye gibi başlıyor ama hayatın çözülmezliğine çıkıyor. Devam. Bu film öyle gerçek ki izlerken film olduğunu unutuyorsun. Sanki orada doğmuşsun, orada büyümüşsün ve orada vurulacaksın gibi. Sokağın diliyle sinemanın estetiği mükemmel bir şekilde birleşmiş. 3 numaramız City of God. Film zaten Rio de Janeiro'daki gerçek olaylardan ve gerçek karakterlerden yola çıkılarak yapılmış. Hatta oyuncuların çoğu gerçekten oyuncu bile değil. O mahallede yaşayan gençler. Bu yüzden filmdeki her şey böyle doğal değil de acı gerçek gibi duruyor. Film el kamerası eşliğinde izliyorsun. Yani aslında bir belgesel gibi gidiyor. Ama her kadrajı bir şekilde sinema hissiyatında. Renk paleti sıcak, tozlu. Sanki böyle güneş bile orada fakir diye bakarken utanıyormuş gibi. Nasıl cümleler ediyorum lan ben öyle. Oha çok iyi. Yani şunu demek istiyorum. Filmde şiddet estetikleştirilmiyor. Net gösteriliyor. Yani filmde sadece mesela karakterleri izlemiyorsun. Mahalleyi, çaresizliği, sistemi izliyorsun. Ya City of God aslında sinema değilmiş gibi. Ya böyle kimsenin hatırlamak istemediği geçmişi gibi duruyor. Ve bu yüzden işte bu listede yer alıyor. Gerçek, doğru ve acımasız. Petrol, para, hırs, ego ve saf insan çürümesi. Ama bu öyle kötü adam iyi adam hikayesi değil. İzleyiciyi insan ruhunun en karanlık köşesine sokup orada bırakıyor. Ve evet Daniel Day-Lewis bu filmde oyunculuk denen şeyin nasıl yapıldığını cümle aleme gösteriyor. Ve 2. sırada There Will Be Blood. Daniel Day-Lewis canlandırdığı karakteri sadece bu film için değil de gerçekten var olmuş bir adam gibi oynuyor. Tonlama, mimik, yürüyüş. Yani adam her şeyiyle rolünün hakkını vermiş. Ya senaryoya bakacak olursak filmde klasik bir olay örgüsü yok. Bir karakter çözümlemesi var. Yani o ne la diyorsan şöyle. Ya bu filmde bir olaydan çok bir karakteri izliyoruz. Yani ne oldu değil de bu adam niye böyle oldu sorusunu soruyoruz. Ya filmi anlatmayacağım, spoiler vermeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bakın bu filmin açılış sahnesi 14 dakika boyunca sürüyor. Ve 14 dakika boyunca tek bir diyalog yok arkadaşlar. Ya sadece görüntü ve sesle karakteri anlatıyor adam. Bakın bu gerçekten cesaret ister. Kötü yaparsan batırırsın, iyi yaparsan da böyle kaliteli film olur. Hatta size şöyle söyleyeyim bakın bazı yönetmenler arkadaşlar bağırarak anlatır. Ama bu filmin yönetmeni olan Paul Thomas Anderson abimiz kamerayla fısıldar. Bazı filmler vardır izlersin geçer. Ama There Will Be Blood öyle bir film ki. Yani izledikten sonra bir süre konuşmak istersin. Çünkü başroldeki o karakter seni resmen kendi karanlığına çekiyor. Sonra orada bırakıveriyor. Ve evet oyunculuk neymiş, yönetmenlik ne demekmiş tek bir filmle öğreniyorsun. Devam. Bu film sadece bir fantastik hikaye değil. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başarılarından biri. Epik anlatımın zirvesi, teknik, duygusal ve kültürel etki olarak 21. yüzyılda böyle bir proje daha yapılmadı. 11 Oscar'ı da zaten boşuna almadı. Evet, 1. sırada Lord of the Rings, The Return of the King var. Filmde kullanılan plan sekanslar, özenli kamera hareketleri, ışık gölge kullanımı o epik anlatıyı sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da taşır hale getirdi.
Şimdi abi ne diyorsun? Türkçe anlat diyorsan anlatayım. Ya kamera öyle akıyor ki, ışık öyle vuruyor ki sadece izlemiyorsun. Resmen sahnenin içine giriyorsun. Bu da ne yapıyor? Hem gözünü doyuruyor hem de ruhunu. Savaş sahneleri biliyorsunuz öyle diğer filmlerdeki gibi böyle hadi savaşın da biz arada görüntü toplayalım şeklinde yapılmamış. Coğrafyayı gösteren geniş açılar, ardından karakter odaklı dar planlar, değil mi? Bunlarla beraber desteklenmiş bu savaş sahneleri. Battle of Pelennor Field sahnesi mesela. O devasa savaş hani. Bugün hala ve hala CGI ve pratik efekt işbirliği açısından örnek gösteriliyor. Düşün. Kaç yıl oldu? Bu üçlemenin son filmi olmasına rağmen sadece kapanış değil, her karakterin duygusal yolculuğunu tamamlayıcı bir yapısı da var. Yani her karakter iç yolculuğunu tek tek tamamlıyor. Frodo'nun dönüşümü, Sam'in sadakati, Aragorn'un kral oluşu, hepsi de böyle karakter arklarının kitabi olarak tamamlandığı nadir finallerden. Film klasik böyle iyiler kazandı demiyor. Frodo geri dönüyor ama ruhen mesela asla eskisi gibi olmuyor. Yani klasik bir zafer anlatısı gibi değil. Bedelli bir zafer var. Peter Jackson abimiz hem dev bir savaş epini hem de içsel bir dramayı yönetiyor. Bakın bu çok zordur. Filmde mizah var, duygusallık var, kahramanlık var ama bir ton bir saniye bile dağılmıyor. Üçlemenin tonunu 3 film boyunca hiç düşürmeden son filmde duygusal zirveyi yaşatmak gerçekten sinema diliyle yapılacak en olgun işlerden biri. Howard Shore yani film müziklerini yapan abimiz müzikleri sadece atmosfer değil hikaye anlatıcısı gibi kullanıyor. Mesela dağdan dağa ateş yanan sahneyi hatırlıyorsunuz. Mesela sadece müzik var. Diyalog yok. O sahne mesela izleyiciyi böyle tam kalbinden vuruyor. Bu da sinemada göstermek anlatmaktan her zaman daha güçlüdür kuralının en güçlü örneklerinden biri. Kostümden minyatür şehirlere, kullanılan objelere kadar hiçbir şey boş değil. Minas Tirith, Edoras, Mordor hepsi sadece tasarlanmış değil, yaşanmış gibi. Yani film seti değil, bildiğin fiziksel dünya hissi veriyor. Peki neden benim için Return of the King 21. yüzyılın en iyi filmi? Çünkü bu film dev prodüksiyonla kişisel bir hikayeyi birleştirmeyi başaran nadir eserlerdendir. Sadece teknik değil, duygusal olarak da izleyiciyi doyuran bir anlatıya sahip. Sinemanın teknik, anlatı ve duygu üçlemesini en dengeli kuran filmidir. Şimdi sorabilirsin tabii abi 11 Oscar aldı diye bu film yani en iyi film mi olur? Hayır. Ama hem savaş sahnesinde gaza geldin, hem bir hobbitin omzundaki yükle dertlendin, hem sana görsel şov yaptı, hem de duygusal çözüm sundu. Hem epikti, hem de kişiseldi. Ve evet, başka hiç böyle film yapılmadı. Evet canlar, geldik listenin sonuna. Benim için 21. yüzyılın en iyi 20 filmi bunlardı. Tabii ki birçok film var. Tabii ki bu listeye girebilir. Şu nasıl yok bu listede diyebilirsin ama benim listem bu. Sizlerle de paylaşmak istedim sebepleriyle beraber. Elimden geldiğince biraz daha uzatırsam video muhtemelen 1 saat olacağı için kısa kesmeye çalıştım elimden geldiğince yine. Sizin de varsa böyle bir top 20'niz, sizin için 21. yüzyılın en iyi filmi dediğiniz böyle 2001 yılından sonra çıkan. Sizin de o filmlerinizi görmek isterim gerçekten, yorumlara yazın. Evet, videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Seviliyorsunuz abi.